Gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Yengeç burcu aşk uyumu nasıldır? Yengeç kadını kiminle mutlu olur, kiminle asla yürüyemez? Bugün ilişkiler dünyasında en güçlü sezgilere, en derin duygulara ve en koruyucu kalbe sahip kadınlardan birini konuşacağız. Yengeç kadınını. Yengeç kadınını anlamak sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü onun aşk dili sözcüklerle değil, hislerle, bakışlarla ve güvenle kurulur. Evet, dışarıdan yumuşak, sakin, hatta çekingen gibi görünse de iç dünyasında sevdiği kişi için her şeyi yapabilecek kadar büyük bir bağlılık, emek ve sadakat taşır. Peki bir yengeç kadını aşık olunca ne ister? Derinleşebileceği bir güven duygusu mu? Kalbini açtığında karşılığını hissetmek mi? Yoksa ilişkide hem duygusal sıcaklığı hem de sadakati aynı anda yaşayabileceği bir bağ mı ister? Yengeç kadının ilişki dünyasını konuşacağım bu videoma tekrar hoş geldin. Evet, bugün bir yengeç kadının ilişkide ne aradığını, hangi burçlarla yan yana geldiğinde duygusal dünyasının büyüdüğünü ve hangi burçlarda bu ilişki beni yıpratır dediği o doyumsuz, olumsuz eşleşmeleri tüm içtenliğiyle sizlerle paylaşacağım. Eğer sen bir yengeç kadınıysan ya da hayatında sevdiğinde sarıp sarmalayan, koruyan, hisleriyle seven bir yengeç enerjisi varsa bu video sana yengeç kalbini hem anlaman hem de doğru şekilde beslemen için gerçek bir rehber olacak. Hazırsan yengeç kadının duygusal ama bir o kadar da güçlü aşk yolculuğuna hadi birlikte adım atalım. Evet, önce yengeç kadının ilişki tarzıyla başlayalım. Yengeç kadını bir ilişkiye girdiğinde önce sessizce gözlemler. Çünkü kalbini herkese açmaz. Onunla ilişkiye başlamak bir kapının aralanması gibidir. Görünüşte sakin ve yumuşaktır ama iç dünyasında sevdiği kişiye göstermiş olduğu bağlılık çoğu insanın tahmin bile edemeyeceği kadar oldukça derindir. Yengeç kadını için aşk, güvenle büyüyen bir ev gibidir. Önce huzur, sonra yakınlık, sonra paylaşım. Eğer yanında kendini duygusal olarak rahat hissederse en kırılgan yanlarını bile gösterecek kadar cesur olur. Onu anlamanın aslında anahtarı şu: yengeç kadının kalbi güven bulduğu yerde açar çiçeklerini. Ay, çok güzel bir cümle. Evet, soğukluk, mesafe ya da dengesiz davranışlar onun içine maalesef sıkıştırır. Çünkü yengeç kadını ilişkide bir yuva arar. Partneriyle ruhunun uyumlanmasını, düşünülmeyi, değer görmeyi ve biz duygusunu hissetmeyi oldukça ister. Flört döneminde bile ince detayları çok önemser. Bir mesajın tonu, bir bakıştaki samimiyet, küçücük bir ilgi. Hepsini fark eder ve hepsini memorisine kaydeder. Çünkü hisleri oldukça güçlüdür ve kimsenin fark etmediği şeyleri sezgileriyle çok net okur. Aman dikkat edin. İşte bu yüzden ne hissettiği belli olmayan, ne bileyim işte sürekli gidip gelen, bugün yakınlaşırım aman yarın uzaklaşırım diyen bir partner profiliniz varsa asla ona göre değilsiniz. Yengeç kadını ilişkide emin olma duygusuna çok ihtiyaç duyar. Eğer bu duygu varsa o ilişkide varını yoğunu ortaya serer. Aşkı sessiz ama çok derin yaşar. Sevdiği kişide huzur bulduğunda ilişkiyi büyütmek için tüm şefkatini ortaya koyar. Değer vermesi küçük şeylerle olur. Ne bileyim, bir yemeği özenle hazırlamak, partnerini dinlemek, zor gününde yanında olmak, onu sararak sakinleştirmek. Onun sevgisi sözlerden çok davranışlarda kendini gösterir. Fakat bir konu çok kritiktir. Yengeç kadını çok çabuk kırılır. Yani kolay kırılır ve kırıldığı zaman da ne yapar? İçine çekilir. Asla bağırmaz, kavgacı değildir, yüzleşmek için kapıya dayanmaz, sessizleşir, konuşması azalır, geri çekilir. İşte bu geri çekilme aslında en büyük alarmdır. Lütfen bunu anlayın. Çünkü onu kıran şey çözülürse geri gelir. Çok fazla kin tutmaz. Sevmez zaten uzatmayı. Ama duygusal eğer ihmal artarsa işte mesafesi o noktada artar. Çünkü o kalbini koruma içgüdüsüyle hareket eder her zaman. Kıskançlığı evet dışarıdan bakıldığında belli olmaz. Yani kıskanıyor mu, kıskanmıyor mu diye sorarsınız. Doğru. Gözlemler, hisseder, içinden geçirir ama büyük sahneler asla yaratmaz. Sadece partnerinin enerjisinin değiştiğini sezdiğinde biraz huzursuz olur ve daha sessiz bir sahiplenme devreye girer. Onun için sadakat temel taştır.
Eğer ilişkisinde güven sarsılırsa bunu tamir etmesi biraz zaman alır. Bir yengeç kadınıyla birlikte olmak duygusal derinlik isteyen ama karşılığında huzur, bağlılık ve gerçek sevgi sunan bir ilişkidir. Doğru kişiyle yan yana geldiğinde hem partnerinin hayatına sıcaklık katar hem de kendi içindeki güçlü, koruyucu, şefkatli tarafı sonuna kadar ortaya çıkarır. Evet, özetle söylemek gerekirse yengeç kadını aşkı duygusal yoğunlukla değil de içtenlik, bağlılık ve gerçek bir biz duygusuyla yaşar. Onu anlamak isteyen biri kalbine nezaketle yaklaşmalı, duygularına saygı duymalı ve güven duygusunu da her adımda hissettirmelidir. Bunlar olduğunda yengeç kadını partnerine hem huzuru hem de unutulması zor bir sevgi derinliği sunar. Evet, özetle toparladım. Yengeç kadınının duygusal tarafını, aşktaki derinliğini, neler hissettiğini. Şimdi hangi burçtan olursan ol, eğer bir yengeç erkeğiyle ilişki yaşayacaksan seni neler bekliyor merak ediyor musun? İşte cevabı. Evet, kadın gözünden ilişki tarzı diyelim isterseniz buna. Şimdi yengeç erkeğiyle ilişkiye başladığında ilk fark edeceğin şey dışarıdan güçlü ve sakin duran bir adamın aslında ne kadar duygusal olduğudur, değil mi? Şaşırdın. Kalbini hemen açmaz, önce gözlemler, güvenir, emin olmaya çalışır. Çünkü onun için ilişki bir oyun değildir, duygusal bir yatırım demektir. Onu anlamanın aslında yolu çok basit. Yengeç erkeği sevgisini büyük sözlerle değil, davranışlarıyla gösterir. Zor gününde yanında olur, küçük detayları hatırlar, seni rahatsız eden bir şeyi söylemeden anlar. Sessizdir ama çok güçlü bir bağlılık kurar. Evet, flörtte hızlı değildir ama oldukça samimidir. Sohbet ederken seni gerçekten dinler. İlgisini ince detaylarla belli eder. Eğer yanında kendini güvende hissederse yavaş yavaş o koruyucu, şefkatli tarafı ortaya çıkar. Ama yengeç erkeğinin hassasiyetini de unutmamak gerekir, değil mi? Kolay kırılır ve kırıldığında da geri çekilir. Sormadıkça asla konuşmaz. Kabuğuna çekilir ve sessizleşir. İşte bu yüzden ilgisizlik, sert sözler veya duygularının küçümsenmesi onu derinden etkiler. Kıskançlığı evet görünürde büyük değildir ama içten içe sahiplenicidir. Partnerinin enerjisindeki en ufacık bir değişimi hisseder. Yani güven varsa evet sadakati çok güçlüdür ama şüphe oluşursa mesafesi çok hızlı bir şekilde açılır. Bir yengeç erkeği olmak huzur, yakınlık ve duygusal güvenlik isteyen kadınlar için aslında çok özel bir tecrübedir. Sarılması bile bir terapi gibidir. Yanında kendini evindeymişsin gibi hissedersin. Evet, özetle toparlayacak olursam yengeç erkeği sevdiğinde derin bağlar kurar, korur, sarar ve sahiplenir. Ona güven, sadakat ve duygusal şeffaflık verdiğinde karşılığında çok sıcak, çok içten ve kalıcı bir sevgi alırsın. Evet, şimdi geldik yengeç için belki de en zor eşleşmelere. Yengeçin o derin duygularını, sezgisel yapısını ve güven odaklı ilişki tarzını oldukça detaylı bir şekilde anlattıktan sonra şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği bölüme. Yengeç enerjisinin gerçekten zorlandığı, bu ilişki beni yoruyor dediği eşleşmelere. İlk sırada kim var? Evet, asla olmaz diyeceğimiz burç Kova. Yengeç için en zor eşleşmelerden biri Kova'dır. Kova'nın özgürlük ihtiyacı, duygusal mesafesi ve her şeyi akılla çözme eğilimi yengeçin hassas kalbini anlaşılmamış hissettirir. Yengeç bağ kurmak ister, Kova alan ister. Yengeç derinleşmek ister, Kova hafif kalır. Bu ilişki genelde birbirini anlamaktan çok farklı dünyaların karşılaşması şeklinde ilerler. Yorgunluk ve duygusal kopukluk bu ilişkide kaçınılmazdır. Yine asla olmaz diyeceğimiz burç Yay. Yayın özgürlüğü, hareketliliği ve bağlanmakta zorlanması yengeçin ilişkide aradığı güven duygusuyla çatışır. Yengeç sakinlik ister, Yay macera. Yengeç ev hissi ister, Yay sürekli dışarıda olmayı sever ve özgür ruhludur. İlk başta çekim çok güçlü gibi durur ama zaman içinde yengeç kendini ihmal edilmiş hisseder. Yay ise fazla duygusal baskı aldığını düşünür. Bu nedenle de uzun vadeli bir uyum oldukça zordur. Ve yine asla olmaz diyeceğimiz bir burç Koç. Evet, Koç'un hızlı tepkileri, fevri çıkışları ve sabırsız yapısı yengeçin duygusal ritmiyle aslında pek de uyuşmaz. Yengeç sakinleşmek isterken Koç ateşi yükseltir. Yengeç konuşarak çözmek ister, Koç hızlı kararlar alır. Ve bu ilişki çoğu zaman yengeç için oldukça yorucu, Koç içinse fazla hassasiyetli bir ortam yaratır. Fiziksel çekim evet olabilir ama duygusal dengeyi kurmak oldukça zordur.
Evet, yengeç için asla olmaz dediğimiz bu burçlar onun hassas kalbiyle tam zıt enerjiler taşır. Yengeçin ihtiyaç duyduğu güven, şefkat ve duygusal derinlik bu üç burçta çoğu zaman maalesef karşılık bulamaz. Elbette gerçek hayatta sevgi, çaba ve olgunluk varsa her ilişki bir şekilde denge bulabilir. Ancak yengeçin doğasına baktığımızda bu eşleşmeler onun belki de en zorlu deneyimlerini temsil eder diyebilirim. Evet, yengeç için aşkın en rahat aktığı eşleşmeler neler? Hadi gelin şimdi yengeç kalbinin en doğal şekilde aktığı hem duygu hem güven hem de huzur arayışına karşılık veren o güzel eşleşmelere bakalım. Yengeç burcu doğru enerjiyle karşılaştığında sadece aşık olmaz, kendine ait hisseder, sığınır, güvenir ve sevdiği kişiyi hayatının merkezine koyar. İşte bu yüzden yengeçin en uyumlu burçları oldukça net bir şekilde ortaya çıkar. Duyguyu anlayan, sadakati önemseyen ve ilişkide istikrar sunan burçlar yengeç için gerçek bir yuva hissi yaratır. Evet, balık belki de duygusal uyumun en yumuşak hali. Evet, balık yengeçin ruhuna en iyi dokunan burçlardan biridir. İkisi de sezgisel, hassas ve empati gücü yüksek olduğu için birbirlerini bakışla bile anlayabilirler. Yengeç bir şey söylemeden balık hisseder. Balık duygusal yoğunluğa girdiğinde yengeç sakinleşir ve bu ilişki iki kalbin aynı ritimde atması gibi yumuşak bir uyum taşır. Romantizm güçlüdür, empati yüksektir ve ilişkide hem şefkat hem de hayal gücü vardır. Güven sağlandığında bu birliktelik ruh eşi enerjisine kadar gidebilmektedir. Evet, geldik Boğa'ya. Boğa yengeçin iniş çıkışlarını yumuşatan, onun güven ihtiyacını sakinlikle karşılayan burçların başında geliyor aslında. Boğa'nın ayakları yere sağlam basar, yengeçin duygusallığını, evciliğini ve sadakat arayışını büyük bir ciddiyetle karşılayabilir. Yengeç duygusal alanı açar, Boğa düzeni ve istikrarı getirir. İkisinin kurduğu bu ilişki dışarıdan bakıldığında çok basit gibi görünebilir ama içeride çok güçlü bir dayanışma ve huzur vardır. Bu eşleşme uzun vadede hayatını birlikte inşa etme isteyenler için müthiş bir uyum sağlar. Ve Oğlak. Evet, Oğlak ve Yengeç aslında zıt burçlardır ama bu zıtlık onları ayırmak yerine tamamlar, biliyor musunuz? Yengeç duygusal bir alan açar, Oğlak sağlam bir omurga kurar. Yengeç sevdiğini düşünür, korur, şefkat gösterir, Oğlak destek olur, sorumluluk alır ve ilişkiye ciddi bir temel kazandırır. Oğlağın kötümserliği Yengeç'in sıcaklığıyla yumuşar. Yengeç'in duygu yoğunluğu Oğlağın mantığıyla dengelenir. Bu ilişki tabii ki zamanla hem çok güvenli hem de çok sadık bir yapıya dönüşür. Birlikte yaşlanma potansiyeli aslında çok yüksek olan burçlardır diyebilirim. Ve Akrep. Evet, Yengeç ile Akrep arasında hem duygusal hem de sezgisel anlamda çok güçlü bir çekim vardır. İkisi de yüzeysel ilişkilere değer vermez. Bağ kurmak, güvenmek ve derinleşmek isterler. Akrep Yengeç'i korur, sahiplenir ve duygularını ciddiye alır. Yengeç, Akrep'in sertleştiği yerde yumuşaklık getirir. Akrep, Yengeç'in kırılganlaştığı yerde güç verir. Bu ilişkinin en belirgin özelliği bir kere bağlandıklarında kolay kolay kopamazlar. Hem tutkulu hem de çok sadakat ve hatta sezgisel uyumun bir arada olduğu burç uyumu diyebilirim. Evet, özetle toparlayacak olursam Yengeç için en uyumlu burçlar hem duygusal derinliğini anlayabilen, hem güven duygusunu sarsmayan hem de ilişkide istikrar sunan burçlardır. Balıkla ruhsal uyum, Boğa ile huzur ve güven, Oğlakla denge ve sadakat, Akreple tutku ve sezgisel bağ. İşte bu eşleşmeler Yengeç'in kalbini en güzel, en doğal ve en sürdürülebilir şekilde besleyen burçlardır. Şimdi Yengeç burcunun 12 burçla ilişki uyumuna hızlıca bir bakalım isterseniz. Kendi burcunu, eşini ya da aklındaki kişiyi burada tek bakışta göreceksin. Hazır mısın? Yengeç ve Koç. Hızı ve duygusal çatışması. Koç'un fevriliği. Yengeç'i oldukça yorar. Kısa süreli bir çekim, uzun vadede denge isteyen bir ilişki. Yengeç Boğa. Evet, huzur, güven ve sadakat odaklı çok güçlü bir uyum var. Birlikte ev enerjisi kurabilirler. Yengeç ve ikizler. Farklı ritimler, ikizlerin değişkenliği yengeçin hassasiyetini biraz zorlayacak ama sohbet uyumu eğlenceli olabilir. Yengeçe yengeç. Derin duygu ve yüksek empati, fazla alınganlık ilişkiyi biraz yoracak ama bağ oldukça güçlü. Yengeç aslan. Duygu, gurur dengesini kurmaları gerekmektedir. Aslanın biliyorsunuz baskın tavrı yengeçi zaman zaman geri çeker. Yengeç ve başak. Temizlik, düzen ve güven ortak noktadır. Başak'ın eleştirileri yengeçi incitebilir ama pratik uyum yüksektir. Yengeç terazi. Terazinin sosyalliği ve yengeçin içe dönüklüğünü biraz zorlar. Estetik ve uyum alanında bağ oldukça güçlenir.
Yengeç akrep. Tutkulu, derin ve sezgisel bir eşleşme. Evet, birbirlerini çok iyi anlarlar. Bağ kolay kolay kopmaz. Yengeç yay. Farklı özgürlük anlayışları nedeniyle zorlayıcı bir uyum. Yengeç güven ister, yay bağımsızlık. Yengeç oğlak. Evet, zıt ama güçlü bir uyum. Yengeç duyguyu, oğlak güveni getirir. Sağlam ve uzun vadeli bir ilişki. Yengeç kova. Kovanın duygusal mesafesi yengeci biraz zorlar. Farklı dünyalar, farklı öncelikler. Yengeç balık. En yumuşak, en romantik eşleşmelerden biridir. Duygu, şefkat ve empati oldukça yüksek, çok güzel bir uyum sağlanır. Evet sevgili kendi gibi bir kadın izleyicileri, bugün Yengeç burcunun o duygu dolu, sezgisel ve bir o kadar da güçlü aşk dünyasını birlikte keşfettik. Umarım hayatınızdaki yengeç enerjisini ya da kendi yengeç kalbinizi anlamanız için çok güzel bir pencere açabilmişimdir. Yengeç için aşk sadece bir duygu değil, bir bağlılık, bir güven alanı ve sevdiği kişiyle kurduğu küçük ama çok değerli bir dünyadır. İşte bu yüzden yengeçin kimi zaman neden bu kadar hassas olduğunu, neden derin bağlar kurduğunu ya da neden kolay kolay unutamadığını artık daha net anlayacaksınız değil mi? Bunu fark edeceğinize inanıyorum. Peki sizin hayatınızdaki yengeç deneyimi nasıldı? En çok hangi uyumu güçlü buldunuz? Hangi eşleşme sizi zorladı? Kendi burcunuzu ve bu videodan aklınızda kalan en önemli detayı lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü sizin paylaşımlarınız bu serinin en değerli kısmı oluyor. Ve merak etmeyin, bu yolculuk yengeçle de bitmeyecek. Sırada başka burçların ilişki haritaları da var. Yayınlandığında hemen haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tüm 12 burç aşk uyumu serimizi tek bir yerde görmek isterseniz ekranda çıkan ya şurada ya burada oynatma listelerinden kolayca ulaşabileceksiniz. Bir sonraki burcun ilişki dünyasında buluşuncaya kadar ne diyoruz? Sevgiyle, sakinlikle ve her zaman lütfen kendiniz gibi kalın, olur mu? Hoşça kalın.